Bugün kurban felsefesi hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Bu yılda Kurban Bayramı geldi. Önümüzdeki günlerde ülkemizde olduğu gibi başka birçok ülkede de milyonlarca canlı varlık, inek, koyun, boğa ve benzeri büyük bir sözde ihtişamla kurban edilecektir. Peki bu canlı varlıkların ne pahasına kendi hayatlarını kaybettiğini hiç sorguladınız mı? Onları öldürmenin bizim için ne gibi bir yararı olduğunu gerçekten düşündünüz mü? Bir hayvan kurban etmekten kimin pay aldığını sordunuz mu? Kurban edilen mi? Kurban eden mi? Yoksa Tanrı mı? Bu soruların cevabı kurbanın tanımını doğru bir şekilde anlatmakta yatar. Kurban felsefesinin aslı kişinin Tanrı için en sevdiği, en değer verdiği şeyinden vazgeçmesinde yatar. Gelin vazgeçmek üzerine biraz düşünelim. Gündelik hayatımızda maddi olana bağlanmaya eğilimli olan bizler için alışkanlıklar, ilişkiler ve bağlılıklar çok önem taşır. Daha hiç görmediğimiz, doğmamış bebeğimize, yeni arabamıza, sevgilimize, çocuğumuza, işimize, makamımıza, evimize, köpeğimize ve daha birçok nesneye, konuya, ilişkiye ya da kişiye bağlanırız. Bağlılıklarımızla orantılı olarak ise acı çekeriz. Yani bağlılıklarımız çoğaldıkça acılarımız artarken bağlılıklarımız azaldıkça acılarımız da biner. Dolayısıyla acıları azaltmak ve yok etmek ancak maddi hayata dair bağlılıklarımızı azaltarak mümkün olur. Ve Kurban Bayramı'nda bu bağlılıklarımızdan kurtulmak için bizlere pratik bir yöntem sunan bir fırsattır. Kurbanda tartışılması gereken 3 taraf söz konusudur. 1. Kurban edilen. 2. Kurbanı gerçekleştiren ve 3'ü de kurbanı kabul eden. Kurbanın özündeki bilinci anlamak ve taklitten uzak bir anlayış geliştirmek için bu 3 taraf hakkında bilgi almak önemlidir. Vazgeçmek kavramı ile tanımladığımız kurban felsefesinde kurban edilen nesnenin kişi için değerli olması gerektiğini söylemiştik. Kişinin ona biçtiği değer ile orantılı olarak bağlılığının da arttığı kuşkusuzdur. Fark edilmesi gereken önemli olan nokta ise gündelik hayatımızda oluşturduğumuz maddi bağlılıkların Tanrı yolunun önünde birer engel oluşturduğu gerçeğidir. Tanrı'ya pürüzsüz bir yolda ilerleyerek ulaşmayı arzu ediyorsak, bağlılıklarımızdan ve bağımlılıklarımızdan vazgeçebilmeyi öğrenmeliyiz. Kurban felsefesinin asıl mesajı da budur. Bu dünyada hiçbir şeye ya da hiç kimseye bağlı olmamaktır. Bunu bize öğreten ise doğru uygulanan kurban felsefesidir. Vazgeçebilmenin en iyi örneği Hz. İbrahim'i konu alan hepimizin aşina olduğu gerçek hikayede görmek mümkündür.
çocuk sahibi olmayan Hazreti İbrahim senelerce Tanrı'dan kendisine bir çocuk vermesini diler. Yıllar sonra isteği kabul olur ve oğlu İsmail dünyaya gelir. Gün geçtikçe oğluna olan bağlılığı da güçlenmeye başlar. Bir yandan Tanrı'ya olan aşkı, diğer yandan da Tanrı aşkı için engel oluşturabilecek çok kuvvetli bir maddi bağlılık, yani çocuğuna olan sevgisi vardır. Gün gelir ve Tanrı Hz. İbrahim'den bir seçim yapmasını ister. Hz. İbrahim'in karşılaştığı sınav, Tanrı aşkı için oğlundan vazgeçmesi ve onun feda etmesidir. Hz. İbrahim, Tanrı'nın bu isteğini günlerce düşünür. Sonunda ona olan aşkı galip gelir ve en değerlisi olan oğlunu onun için feda etmeye karar verir. Kendisi için oğlundan vazgeçebileceğini gören Tanrı, Hz. İbrahim'e oğlu yerine kurban etmesi için bir koç sunar. Hz. İbrahim, Tanrı'nın aşkını ona en sevdiği varlığı feda ederek kazanır ve Tanrı'nın sınavını başarılı bir şekilde geçer. Dolayısıyla Tanrı ile kurulan yakınlık ilişkisi onun için kurban edilen şeye verilen değer ile doğru orantılıdır. Yani Tanrı için kendi canını veren birinin Tanrı ile çok yakın bir ilişkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hz. İbrahim zor bir sınavdan geçti. Fakat bu sınavın bizim için değil, sadece Hz. İbrahim için geçerli olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Sıradan olan bizler, kurban olayının özünde yatan konunun vazgeçebilmek olduğunu anlamalı ve günümüze uygun, taklitten uzak bir kurban gerçekleştirmeliyiz. Günümüzde kurban felsefesinin nasıl yorumlandığına ve uygulandığına baktığımızda vahşet ve şiddet dolu sahnelerle karşılaşırız. İşin acısı bu tür sahnelerin hiç de uzakta değil, yanı başımızda gerçekleşiyor olmasıdır. Hayvanların vahşice katledilmesinin Kurban Bayramı adı altında meşrulaştırılması ve bayram süresince yan sokağımızda gerçekleşen vahşetin olağan sayılması içler acısıdır. Sizlere soruyorum, kurban kesenlere, kestirenlere ve yani başımızdaki vahşete seyirci kalanlara, canı alan ve veren sadece Tanrı iken kendimize diğer canlıları öldürebilme hakkını nasıl veririz? Öldürmeyi, şiddet ve vahşeti dini görevlerimizi yerine getirmek adı altında nasıl meşrulaştırdığınız farkında değil misiniz? Hayvanlara zulüm etmek ve yaşamlarını almak sadece İslam'ın emirlerini yerine getirmekten uzak durmakla kalmaz. Aynı zamanda Tanrı'nın kötülükten sakın sözlerine de karşı çıkmak demek değil. Açıkça görüldüğü gibi günümüzün kurban uygulaması çok basit ve yüzeysel yorumlamaların ürünü olup kişiyi doğru olmayan yollara sevk etmektedir.
Kur'an'da geçen Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail ile ilgili gerçek hikaye günümüzdeki basit ve yavan uygulamaların tersine aslında çok daha derin bir Tanrı aşkı ve adanmışlığı anlatmaktadır. Kur'an'da Hac suresinde geçen aşağıdaki ayette kurbanın İslam inancındaki yerinin günümüzdeki yanlış yorumlarından ne kadar uzak olduğunu bir kanıtıdır. Surede kurban felsefesi şöyle özetlenmektedir. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşmak olan ancak sizin onun için yaptığınız gösterişten uzak eylem ve adanmışlığınızdır. Hac suresi 22, 36 ve 37. ayet. Dolayısıyla kurban sahip olduğumuz en değerli şeyi Tanrı'ya sunmak ya da onun için feda etmek iken bizler bu öğretiyi ne yazık ki tamamen yanlış anladık. Bunun sonucu ise hiçbir bağımız olmayan, hatta belki de hiç görmediğimiz bir hayvanın ölüm infazını imzalamak ve böylece kurbanın felsefesinin özünden tamamen uzaklaşmak olmakta. Sonuç olarak ne kurban edilen nesne, ne de kurbanı gerçekleştiren kişi, ne de Tanrı bu tarz bir kurban uygulamasından fayda sağlar. Aksine öldürmek, kurban ve kurban eden taraflar için acı, huzursuzluk, ızdırap ve şiddetten başka bir şey getirmez. Bilmeliyiz ki sadece Hz. İbrahim gibi üstün Tanrı bilincine sahip olan kişiler bir hayvanın hayatına son verebilme hakkına sahiptir. Çünkü bunu yaparak bu hayvanın ruhunun daha üstün bir bedene, yani insan formuna kavuşmasına olanak sağlanmış olurlar. Fakat aynı şey sıradan kişiler için söz konusu değildir. Dolayısıyla bir canlı varlığın yaşam döngüsüne izni olmadan müdahale eden sıradan insan evrensel kuralları çiğneyerek bir nevi Tanrı'nın tatlı iradesine karşı gelmiş olur. Aslında Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun vasıtasıyla diğer insanlara iletmek istediği en önemli mesaj, kendimizi maddi olan şeylere bağlanmamamız gerektiğini ile ilgilidir. Çünkü maddi olan her şey geçicidir. Bunu unutmayınız. Ve kurban felsefesinin özünde yatan gerçekte geçici olan şeylere bağlanmamayı, yani vazgeçebilmeyi öğretmektir. Bu kurban bayramında ihtiyacı olan insanlara yararlı olmayı bir düşünün. Kurban kestirme yerine birikiminizden bir miktar vazgeçebilir ve muhtaç insanlara, yetimlere, fakirlere, okuyan çocuklara bağış yaparak bu insanları ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Bağışlarınızı sizin manevi açıdan, gerçek manevi açıdan besleyen merkezlere vermek de manevi yolumuzdaki ilerleyişinizde size destek olacaktır. Bu da bir nevi kurbandır. Artık siz karar